500 yıllık Batı eksenli dünya yapısı değişmek üzere ve biz bu değişimin tam ortasındayız. Coğrafi keşiflerle başlayan Batı üstünlüğü yeniden doğuya dönüyor olabilir. İttifaklar, ihanetler ve entrikalar. Her devlet kendi istikbali için bir diğerinin istikbalini eziyor. Peki kıtaların birleşiminde yer alan Türkiye ne yapacak? Kimin yanında duracak? Bugün en net haliyle dünya siyasetini ve Türkiye'nin içinde bulunduğu açmazı anlamak için yola koyulacağız. Eğer hazırsanız içeceklerinizi alın ve arkanıza yaslanın. Başlıyoruz. Türkiye bugün NATO'nun en büyük ikinci ordusu konumunda. Ancak NATO için işler iyi gitmiyor. İçerideki çatlaklar gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. ABD ve Çin savaşı da giderek kızışıyor. ABD'nin asıl amacı belli dostlar. Akıl almaz şekilde büyüyen Çin'i bir şekilde durdurmak. ABD Çin'i durdurmak isterken masadaki tüm taşları devirmekten çekinmiyor. Çin'i durdurmak adına masaya her vurduğunda taşlar yerinden oynuyor. Peki Türkiye bu sallanan masanın üzerinde ayakta kalabilecek mi? Bunu anlamak için tam şu anda kafamızı kaldırıp etrafımıza bakmamız gerekiyor. Olana biteni iyi analiz etmek Türkiye için bir zorunluluk. Dilerseniz etrafımıza bakmaya önce batıdan başlayalım dostlar. Bugün batıda hem bir panik hem de bir kriz var. ABD'nin finansal zorlukta olması devletin sürekli iç borçlanmaya gitmesine sebebiyet veriyor. Böylece devletin borçlandığı elitler devleti adeta yönetir hale gelmiş durumda. Trump bu finans kapital elitlerden kurtulmayı amaçlıyor. Nitekim ABD'nin giderleri gelirlerinden daha fazla. Ve bu durum ABD'nin sürekli borç almasına yol açıyor. Trump ekonomik dengeyi düzeltmek için çaba harcıyor. Bundan dolayı NATO ve ABD ilişkisi Trump döneminde iyice zayıfladı. NATO üyelerinden harcama bütçelerini arttırmasını istedi. Bu açıkça şöyle demek dostlar. Ben artık Avrupa'nın koruyucusu olmayacağım. Daha önemli işlerim var. NATO bütçesini de karşılamayı bırakıyorum. Artık kendi başınıza hareket edin. Örneğin Brüksel'de yapılan NATO konferansına ABD Dışişleri Bakanı katılmadı. Ayrıca ABD, Çin farkındalığından sonra Grönland gibi ticari yol potansiyeline sahip bölgelere de göz dikmeye başladı. Ve Grönland bildiğiniz üzere Danimarka'nın bir parçası. Danimarka ise bir NATO üyesi. Bu durum ABD ve NATO arasındaki gerilimi tırmandırmış durumda. Keza Rus-Ukrayna savaşında da artık Zelenski ve Avrupalı liderler Trump tarafından dikkate alınmıyor. Trump doğrudan Ruslarla iletişim kuruyor ve savaşın Rus odaklı bir şekilde neticelenmesini istiyor. Avrupa devletleri ise Ruslarla aralarındaki tampon bölge olan Ukrayna'nın yok olacak olmasından korkuyorlar. Eğer Ukrayna yok olursa Avrupa ve Rusya doğrudan sınır komşusu olacak. Bu sebepler dolayısıyla Avrupa'nın arası hem Rusya hem de ABD ile açılmış durumda. Burada şu soru aklınıza gelmiş olabilir dostlar. ABD neden Rusya ile hareket ediyor? Aslında cevap basit. Çin öyle bir ivme kazandı ki ABD tarafından Rusya artık kendilerine rakip dahi görünmüyor. Ayrıca bugün değilse bile yarın aşırı güçlenen Çin'in doğrudan sınır komşusu olan Rusya'ya bir tehdit olmayacağının garantisi yok. Türkiye ise NATO'nun en önemli ordularından biri olmakla beraber Rus-Ukrayna savaşından sonra Avrupalıların aksine Ruslarla iletişimini hiçbir zaman kesmedi. Enerji ihtiyacını Rusya'dan temin etmeye devam ediyor. Böyle bir ortamda Türkiye acaba Rus tarafına mı geçiyor soruları kafalarda dolaşıyordu. Ancak 2025'te imzalanan bir anlaşma ile bu sorular yok oldu. ABD ile devasa bir LNG anlaşması yapıldı. Anlaşmanın değeri 43 milyar dolar. Bu arada LNG dostlar, sıvılaştırılmış doğalgaz anlamına gelir. Anlaşmaya göre Türkiye ihtiyacı olan doğalgazın bir kısmını sıvı olarak ABD'den alacak. Yani Türkiye artık doğalgazı sadece Rusya, İran ve Azerbaycan üzerinden alarak doğuya endeksli olma stratejisini gevşetti. Ve tarihinde ilk kez bu kadar büyük ölçüde bir anlaşmayla enerjisinin bir kısmını batıdan alma yoluna gitti. Böylelikle biraz oradan, biraz buradan siyasetinin, yani bir denge siyasetinin de kurulmaya çalışıldığını görüyoruz. Tabi burada ABD'nin Doğu'nun ekonomik hegemonyasını baskılama çıkarları da öne çıkıyor. Yani bu anlaşmanın sadece bizim isteğimize değil, aynı zamanda ABD'nin dünyadaki ithalatı kendi üzerine çekmeye çalışmasının bir sonucu olarak doğduğu da aşikar. Az önce de söylediğimiz gibi Avrupa Rusya'yı dışlasa da ki el altından gaz almaya devam ediyorlar, Türkiye Rusya ile ipleri asla koparmadı. Türkiye, ABD ile gaz anlaşması yaparken Rusların Rosatom şirketiyle de çalışarak Akkuyu nükleer santralini inşa etmeye devam ediyor. Ve yakın zamanda da bu santral faaliyete geçecek dostlar. Yap, işlet, devret modeliyle inşa edilen santral bittiğinde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Yani demek istediğim dostlar, Türkiye enerji ihtiyacı için
olası kaos ve kriz dönemlerini göz önünde bulundurarak birden fazla enerji kaynağı yaratmaya çalışıyor. Bu arada Rusya nükleer santral ihracatında dünyanın en tepesine hızlı adımlarla çıkmış durumda. Verdikleri güvenilir projeleriyle Afrika başta olmak üzere birçok devlete nükleer santral hizmeti veriyorlar. ABD ve Çin'i bu noktada geri plana atmış durumdalar. Ancak buradan bambaşka bir video konusu çıkar. Bu videonun gelmesini isterseniz bir like bırakabilirsiniz. Ya da sadece destek olma amacıyla like atıp abone olabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Rusya'dan çıkıp Orta Doğu'ya bir bakış atalım. Hatta doğrudan sınırımıza bir göz atalım. Rusya'nın Ukrayna Savaşı ile ilgilenmesi, ABD'nin Çin devini durdurmaya çalışması, Orta Doğu'da Türkiye'ye biraz hareket serbestliği tanıdı. Özellikle Esad'ın düşmesinden sonra bölgede yeni bir rejim kurulmaya çalışılıyor. Bölgedeki ABD politikaları şimdilik yavaşladı ve eski El-Kaide militanı Ahmet Eşşar'ın bir cumhurbaşkanı olarak meşruluk kazanmasına izin verildi. Türkiye, sınırdaki YPG uzantılarını temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Ahmet Şarı hükümetiyle işbirliği yaptı. ABD ise şu anda Orta Doğu bataklığıyla uğraşamayacak kadar meşgul ve artık Suriye'de kendisine bağlı bir hükümete sahip olduğu için bölgedeki faaliyetlerini yavaşlatmış durumda. Aynı zamanda YPG'ye verdiği desteği de kesti. Ancak yine de YPG'nin tamamen yok edilmesine de göz yummadı. Dünyanın farklı noktalarında baş düşmanı Çin ile uğraşan ve Orta Doğu'daki meselelerden daha kritik sorunlara yoğunlaşan ABD bir gün gözünü yeniden buraya çevirebilir. O gün geldiğinde burada bir Kürt devleti kurma amacını gerçekleştirmek istediğinde arayacağı gücün hazır olmasını isteyecektir. Orta Doğu'dan uzaklaşıp biraz da Uzak Asya'ya bakalım. Çin ekonomide büyümeye devam ediyor dostlar. Açıklanan verilere göre Çin'in gayri safi yurt içi hasılası 20 trilyon doları aşmış durumda. Hükümetin hedeflerine ulaşıldı ve ekonomide %5'lik bir büyüme gerçekleştirildi. Dikkatinizi çekerim ki tüm bu büyüme ABD'nin yarattığı baskılara, dış belirsizliklere ve iç talepteki zayıflığa rağmen sağlandı. Ekonomik gücünü diplomatik güce dönüştüren Çin, Pakistan ve Afganistan ile ilişkilerini geliştirerek Arap Denizi'ne inme ve modern İpek yolunun deniz kanadını hayata geçirme derdinde. Ancak bugünlerde Taliban Afganistan'ı ve Pakistan arasında çok ciddi sınır çatışmaları yaşanıyor. Özellikle bir zamanlar Pakistan tarafından desteklenen Taliban, bugünlerde Pakistan'a sırtını dönmüş, Hindularla el sıkışır durumda. Bu konuda dostlar, detaylı ve incelenmesi gereken bir konu olduğu için derinlemesine girmiyorum. Belki başka bir videoda ele alırız. Jeopolitiğin bir diğer önemli aktörü ise İran. İran'a baktığımızda dalgalı bir yapı göze çarpıyor. İsrail ile yapılan 12 gün savaşlarından sonra sarsılan otorite, 2025 yılının son aylarında ABD eksenli ekonomik bir darbeyle yere çakıldı. Tabi sadece ABD eksenine bağlamak doğru olmaz. Konuyu kapsamıyla merak ediyorsanız, İran'ın ekonomik çöküşünü daha detaylı incelediğimiz videomuza bir göz atabilirsiniz. Zayıflayan otoriteye karşı çıkan isyanlar ülkenin dört bir yanına yayıldı. Ancak haftalarca süren isyan şu sıralar kontrol altına alınmış gibi görünüyor. Özellikle İran'ın uranyum zenginleştirme ve nükleer silah üretme programları ABD'nin tepkisini çekiyor. İsrail'in de diretmesiyle beraber İran parçalanmak isteniyor. Gerek Türkiye sınırındaki Pıjak yapılanması ile Kürtler, gerekse Pakistan sınırındaki Beluşlar devlete karşı kışkırtılıyor. Ambargo ile sıkıştırılan İran'ın parçalanması, Rusya'nın güneyden kuşatılması ve Çin'in batıya açılan ticaret kapısının kapanmasıyla son bulabilir. İran ise böyle bir jeopolitik düzlemde bu iki ülke tarafından destekleniyor. Türkiye'ye tutumları ise bürokrasileri içerisinde farklılık gösteriyor. Her ne kadar Türkiye yanlısı isimler İran içinde var olsa da temel bakışları bir güvensizlik barındırıyor. Örneğin birkaç gün önce ABD ve İran arasında yapılacak görüşmeler için uygun ülke olarak Türkiye seçilmişti. Ancak daha sonra İran'ın isteği üzerine görüşmeler Umman'da gerçekleştirildi. Çünkü İran haritaya baktığında Türkiye'yi değil arkamızdaki nota gölgesini görüyor. Adana İncirlik üssünde halen ABD'ye ait B-61 nükleer bombaları yatıyor. Biraz daha öteye Ege'ye baktıklarında ise Yunanistan'ın Dede Ağaç'tan Girit'e kadar bir Amerikan garnizonuna dönüştürüldüğünü, namluların ise doğuya çevrildiğini görüyorlar. Sonuç olarak dostlar, Türkiye enerjisini Rusya'dan alırken güvenliğini NATO şemsiyesinde tutmaya, aynı zamanda her ihtimale karşı Orta Doğu'da bir savunma paktı kurmaya, ABD ile LNG ticareti yaparken Çin'in Kuşak Yol projesinde kilit ülke olmaya çalışıyor. Bu çok kutuplu dünyada geçen bir hayatta kalma sanatı. Bir benzerini 2. Dünya Savaşı yıllarında İsmet İnönü önderliğinde atlattık. Yunanistan'daki ABD üslerine ve İncirlik'teki nükleer başlıklara rağmen Türkiye kendi eksenini inşa etmeye çalışıyor ve bu yeni düzende en büyük güç
kimin yanında durduğunuz değil, herkesin ortasında ne kadar sağlam durabildiğinizdir. Ayrılmadan önce anlatımımı ve içeriğimi beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.